Türkiye-İsrail arasında varılan karşılıklı büyükelçi atama mutabakatına rağmen hayli zaman geçti. Ancak ne hikmettir ki iki ülke arasında atamalar gerçekleşmedi. İsrail ilişkilerinde bir sorun var. Bunun arkasında da sinsi Yunanistan var. Mitsotakis adeta bizim ülkemizi karıştırmak için ant içmiş. Her lafı ve hareketi Türkiye düşmanlığını pekiştiriyor. Adeta bir yılan başı oldu. Ama her yılan büyümeden ezilmeli. Bu konuda somut adımlar atılmalı diye düşünüyoruz. NATO ve Avrupa Birliği çoktan Yunanistan'ı seçmiş durumda. Arkamızda bir tek Azerbaycan ve Rusya var. İlerleyen bölümlerde de tüm gerçeği ama sadece salt gerçeği anlatmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Irak'taki çatışmalar, iç savaş ve bölünme tehlikesi bizim ekmeğimize tereyağı sürüyor. Geçmişte imzalanan 1926 ve 1946 antlaşmalar yeniden gündeme geldi. Misak-ı milli sınırları içinde kalan Kerkük ve Musul, toprak bütünlüğünün sağlanması şartıyla terk edilmişti. 1926 yılında imzalanan Ankara Antlaşması, Irak'ta karışıklığın devam etmesi halinde Türkiye'nin Musul ve Kerkük'e askeri müdahale etme hakkı veriyor. Ben size bugün detaylıca olacakları anlatayım. Merhabalar arkadaşlar, tekrar sizlerle birlikteyiz. Türkiye gizli projesini Yunanistan'a karşı mı kullanacak? Bu hakkı kullanmak için de sınır ötesi harekat seçim öncesi gerçekleşebilir. Bir bakmışsınız Musul ve Kerkük tekrar bizim olur. Oradaki Türkmen kardeşlerimizle inşallah buluşmamız yakındır. 1924 senesinden bu yana Kerkük Türkmenleri katliamlar yaşadı. Çok zor günler atlattılar. Başkan Erdoğan'dan 12 adalar konusunda ve Musul konusunda sürpriz hamleler bekliyoruz. Batı'nın bize uyguladığı ekonomik savaşı bertaraf edecek hamleler seçim öncesi gerçekleşecek. Televizyonlar müjdeleri son dakika gelişmesi olarak verecekler. İnşallah bu sürprizleri de hep beraber yaşayıp göreceğiz. 1946 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması da bölünme ya da bölgenin illegal örgütlerin kontrolüne geçmesi Türkiye'nin haklarını gündeme getiriyor. Iraklı milletvekili Erşat Salih'i, Irak'taki krizle ilgili Türkiye'ye olan sevgisini dile getirdi. Adeta orada yaşayan kardeşlerimizin sözcüsü oldu. Türkiye bu kaosa müdahale etmeli. Güçlü Türkiye, tüm Kürt, Türkmen ve Arapların can güvenliğini sağlayacak güçte. Türkiye'nin askeri, siyasi ve insani adımı atacağına inancımız tamdır açıklamalarında bulundu. İsrail Yunanistan'ı kışkırtarak Türkiye'ye isteklerini kabul ettirme çabasında. Oysa Rusya-Ukrayna savaşının seyri bütün bir Batı'yı çöküşe götürmektedir. Batı şu an kara kara bu kışı nasıl doğalgaz olmadan geçireceğini düşünmektedir. Kilometrelerce uzaktaki Batı'nın bu şartlarda Türkiye'ye yönelik bir saldırıyı göze alması çok uzak bir ihtimal. Kaldı ki Türkiye'ye kim saldırırsa saldırsın, Türkiye İsrail'e de saldıracaktır. Bunu bilen İsrail, Türkiye'ye karşı çıkacak savaşın engellenmesinin garantisidir. Ne var ki İsrail, Türkiye'yi umutsuzca Batı'yla tehdit edip, takiyeci zümreden de içeriden destek alarak tavizler koparma peşindedir. Daha geçen ay, doğal gaz projelerini gerçekleştirmek için Türkiye'ye muhtaç olduğunu kimse unutmasın. Unutmayın ki kapımızı çalan İsrail'di. İsrail, Ukrayna-Rusya savaşını ABD'ye kışkırtıp sonra Türkiye'yi bulaştırma derdinde ve 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi topyekün Siyonist Haçlı Batı'yı üzerine çullandırma planı yaptı. Ancak İsrail'in daha önce yaptıkları gibi bu planını da Türkiye'yi yönelten büyük akıl Batı dünyasının başına bela etti. İsrail, İran-Irak savaşını da iki ülkeyle uzun sınırları bulunan Türkiye'yi buluşturmayı, tüm Arap dünyasını üzerine sürmeyi ve çökertinceye kadar savaşı sürdürmeyi planladı. Nitekim Hümeyni, bütün avanesiyle birlikte Paris Havaalanı'ndan Fransız Hava Yolları'na ait bir uçağa bindirilerek Şii ihtilalinin harabeye çevirdiği Tahran'a inmişti. İner inmez de ayağının tozuyla açıklamalarda bulunmuştu. İnkılabımızı ihraç edeceğiz demişti. Oysa gerçek bambaşkaydı. Bu tehdidin hedefindeki iki ülke nüfusunun yarısına yakını Şii olan Irak'tı. Bu yüzden Saddam Hüseyin İran'a saldırdı. İki ülke arasında 8 yıl süren savaş başladı. Ancak Türkiye'yi yöneten büyük akıl, birbiriyle savaş halindeki her iki ülkeye eşit mesafede durmayı, her birine 2 milyar dolar ihracat yaparak en karlı çıkan ülke olmayı başardı. Çıkardığı savaşın amacının aksine hizmet ettiğini gören İsrail, bıçakla keser gibi birden bitirdi. Küresel Siyonizm, Büyük Orta Doğu Projesi kamuflajında Büyük İsrail planını da hayata geçirmek üzere
Irak işgalini Türkiye üzerinden kuzeyden yapma talebinde bulunurken asıl hedef Türkiye'nin işgaliydi. Zira Sevr planı hayata geçirilmeden Büyük İsrail planı gerçekleştirilemezdi. Nitekim Pentagon, Nevada çölünde Türkiye'yi işgal senaryosuyla tarihinin en büyük tatbikatını yapmıştı. Türkiye'yi yöneten büyük akıl, ilk tezkereyle davet ettiği Amerika Birleşik Devletleri limanların derinleştirilmesine, havaalanı pistlerinin uzatılmasına, Güneydoğu'da 80 bin Amerikan askerinin konuşlanacağı yerlerin kiralanmasına, 850 milyon dolar harcamışken ve Pentagon güçleri İskenderun Körfezi önlerine yanaşmışken 1 Mart tezkeresiyle kuzeyden Irak'a girme talebini reddetti. Böylece Irak'ı güneyden işgal etme durumunda kalan ve ABD ve müttefikleri El-Kaide ve diğer cihatçı örgütlerin direnişi karşısında 6 bin asker eski başkan Trump'ın ifadesiyle 7 trilyon dolar kaybederek geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu yüzden Siyonist Haçlı Batı, küresel ekonomik krize girip ABD tek süper güç konumunu yitirirken Türkiye bu süreçten küresel güç olarak çıktı. Ayının 40 hikayesi armut, İsrail'in 40 hikayesi Türkiye'yi işgal üzerinedir. Arap Baharı Suriye'ye sıçradığında Pentagon sözcüleri Türk tankları Suriye'ye girecek olsa ikindi çayını Şam'da içebilir diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kışkırttılar. İktidar sözcüleri de Emevi Camii'nde namaz kılacağız diyerek dolduruşa geldiler. Plan Türkiye-Suriye savaşı çıkartıp bütün Arap dünyasına Suriye'yi destekleterek Türkiye çökertilinceye kadar savaşı sürdürmekti. Türkiye'yi yöneten büyük akıl oyunu bozmakla kalmadığı, İsrail'e hazırladığı tezgaha getirdi. Batılı ülkelerin Beşar Esad'ı devirme bahanesiyle Türkiye'yi Suriye'ye müdahale planına olumlu yaklaşıyormuş gibi yaparak Batılı ülkelerle birlikte Eğit Donat programıyla Özgür Suriye ordusunu örgütledi. Türkiye'nin Esad'ı devirme, Suriye ile savaşma niyeti olmadığını anlayan Batı, Özgür Suriye ordusundan vazgeçti. Özgür Suriye ordusunu sahiplenen Türkiye, DAEŞ'e karşı Fırat Kalkanı, PKK'ya karşı Zeytin Dalı, Amerika'ya karşı Barış Pınarı, İran'a karşı İdlib harekatını gerçekleştirdi. Ama Şam yönetimiyle savaşmadı. Böylece İsrail, Suriye'de Türkiye ile karşı karşıya durumuna geldi. Zehiri altın tabakta sunarlar, balda suç ortağı diye bir söz vardır. İhaneti de kahramanlık diye sunarlar. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Attila Ateş Suriye sınırına giderek Baba Esad'a ya Apo'yu ver ya da ben gelip alırım dedi. Zira İsrail Türkiye savaşı çıkartıp Arap dünyasını Türkiye'nin karşısına çıkartmak istiyordu. Hüsnü Mübarek Ankara-Şam arasında mekik dokuyarak Apo'yu Suriye'den çıkarttırdı. Siyonizm oyununu bozan Hüsnü Mübarek'i unutmadı. Arap Baharı'nda devirdi. Peki sizce bundan sonra ne olur? En önemli soru, bizim tarafımızda yer almayan, ayrımcı olan ve açık açık Yunan tarafını tutan NATO'dan ayrılmalı mıyız? Daha fazla içeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve duayla. Hoşça kalın.